Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen pide tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket yaş mayayı elimle ufalayarak alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık su, 2 bardak ılık süt birlikte ılıttım. Yarım çay bardağı sıvı yağını ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Mayanın eridiğinden emin olduktan sonra göz kararı olacak şekilde 2-3 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 yemek kaşığı tuzu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tuz miktarını yine de kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tam geliyor. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru bir süre yoğurma kabında yavaş yavaş un ekleyerek yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada yoğurmaya devam ediyorum. Masada 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu özlü bir hal alıncaya kadar 4-5 dakika kadar iyice yoğurdum. Yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Üzerini streçle kapatıp 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalandırma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamurumu kenara aldıktan sonra iç malzemesini hazırlıyorum. 500 gram kadar kıymayı sıcak tavanın içerisine aldım. Yüksek ateşte eze eze kıymaları kavuruyorum. Bu arada ben yarısını kuşbaşılı olarak hazırladım. Eğer isterseniz videonun altındaki açıklama kısmına malzemelerini mutlaka ekleyeceğim. Bu hamur için en az 750 gram kadar kıyma kullanmanız gerekiyor. Soğan ve baharat miktarlarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Veya bu ölçüden biraz fazla kullanabilirsiniz. 2 adet soğanı yemeklik olarak doğradım. Çok fazla küçük doğramıyorum. Sonradan tamamen eriyor. Bu şekilde hafif iri doğradım. Pembeleşinceye kadar hafif kavuruyorum. Çok fazla da pişmesine gerek yok. Yumuşaması yeterli olacaktır. 3-4 adet biberi bu şekilde doğrayıp kavurmaya devam ediyorum. Biberleri ekledikten sonra 2 dakika kadar kavrulması yeterli olacaktır. Domates sosu için ben yazdan kaldırdığım domates sosunu kullanıyorum. İsterseniz 2-3 adet domatesi bu şekilde rendeleyip kullanabilirsiniz. Yine aynı zamanda domateslerinizi küp küp doğrayıp yine karışıma bu aşamada ekleyip 2 dakika kadar pişirdikten sonra yine aynı şekilde devam edebilirsiniz. Küp halinde de çok yakışıyor. Benim o an elimin altında sos vardı, o yüzden ben sosumu kullandım. Bu şekilde de inanılmaz lezzetli oluyor. 2 dakika kadar pişirdim. Baharatlarımı ekliyorum. Baharatları istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Bizler sadece pul biber ve karabiber kullanıyoruz bu tarz tariflerde. Etin lezzetini daha iyi alabilmek için çok fazla baharat eklemiyorum.
Videonun çok fazla uzun olmaması için kuşbaşılı olanın tarifini vermedim. Kuşbaşılı olanı da hemen şöyle bir göstereceğim. Kuşbaşılı olarak da hazırlamak isterseniz yine etinizi küçük küçük doğradıktan sonra sıcak tavanın içerisine alın. Kapağını kapatın. O şekilde suyunu salıp çekmesini bekleyin. 1-1,5 bardak kadar sıcak su ekleyip yumuşamasını sağlayın. Daha sonra üzerine biraz yağ ekleyip diğer aşamalarınız sırasıyla yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu arada tam da bu aşamada belirtmek istiyorum ki sesimden dolayı biraz rahatsızım. O yüzden eğer rahatsızlık verdiysem kusura bakmayın. Hamurum gördüğünüz gibi mayalandı. Mayalanan hamurumun üzerindeki streçi çıkartıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan birisi bu. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurun havasını aldım. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile parçalara ayırıyorum. Pidelerin büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu tariften 21 adet pide elde ettim. İsterseniz 20 adet olarak hazırlayıp dörderli olarak tepsiye yerleştirip o şekilde pişirebilirsiniz. Bezeleri büyük parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Avucunuzun içerisinde sıkarsanız bu şekilde bezeleriniz eşit olacaktır. Bezelerin üzerini kapatıyorum. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra pidelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bizim ev halkı pideyi biraz ince ve biraz çıtır sevdiği için ben bu şekilde ince hazırlıyorum. Eğer sizler daha puf puf olsun isterseniz hamurun içerisindeki yağ miktarını çoğaltarak puf pideler hazırlayabilirsiniz. Göz kararı olacak şekilde bir kaşık kadar iç harcından koydum. Daha sonra kenarlarını bu şekilde kapatıyorum. Uç kısımlarına dikkat edin. Uç kısımdaki kenarlar genelde açılıyor. Açılmaması için altına dolayarak o şekilde kapatıyorum. Şu aşamada dikkat edin. Şöyle çekiştiriyorum. Altına saklıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Bu tepsiye ben 3 tane yerleştirdim. Ben bu pideleri biraz geniş açtım. Diğerlerini biraz daha daraltarak her tepsiye 4 tane yerleşecek şekilde ayarlıyorum. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha gösteriyorum. Bu arada hızlandırılmış olarak yapmak isterseniz videonun ilerleyen dakikalarda onu da yakından gösterdim. O şekilde hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz pidelerinizi. Çok fazla zamanınızı almayacaktır. İç malzemesini koydum. Hemen kenar kısımlarını bu şekilde altına sıkıştırıyorum. Pideler sonradan açılmamış oluyor. Pideleri yerleştirdikten sonra üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum.
2 adet yumurta sarısına 1 yemek kaşığı kadar sütü ekleyip güzelce karıştırdım. Pidenin kenarlarına sürüyorum. Pideleri hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. İlk pideleri fırına sürdüm. Pideler fırından çıktı. Hızlı bir şekilde diğerlerini hazırlıyorum. Hızlandırılmış bir şekilde bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Her birini biraz büyüttükten sonra daha sonra yan yana dizerek iç malzemesini koyup hızlı bir şekilde kapatıp o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben genelde bu şekilde hazırlıyorum. Pidelerimi hazırlayıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımından kenarlarına sürdüm. Pidelerimi pişirdim ve geldim. Gerçekten çok güzel oldu. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.